Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dövizle askerlikte kritik gelişme. Selamun aleyküm değerli dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avrupa'daki milyonlarca gurbetçi vatandaşımızı yakından ilgilendiren çok önemli bir konuyu konuşacağım. Dövizle askerlik ücreti düşüyor mu? Ankara'da gerçekten bir çalışma var mı? Mevcut ücret neden bu kadar yüksek? İndirim olursa kimleri kapsayacak? Hepsini net ve açık şekilde konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Keyifle videoyu izleyin derim değerli dostlarım. Şu anda dövizle askerlik bedeli yaklaşık 333 bin TL seviyesinde. Bu da güncel kurla ortalama değişiyor 6.400-6.700 euro arasında. Ve şunu açık söyleyelim, bu rakam Avrupa'daki birçok genç için ciddi bir yük. Katılıyorsunuz değil mi bana değerli izleyiciler? Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız bu bedelin çok yüksek olduğunu söylüyor. Değerli izleyiciler, 6.400'ü bir kazanmak var, bir de 6.400'ü kenara biriktirip de ödemek var. Beni anlayan anlamıştır. Başvuruların da beklenen seviyede olmadığı ifade ediliyor. Başvurular o kadar düştü ki değerli izleyiciler, Ankara yeni kapılar açması lazım. Onun için bu mesele masada. Ankara'dan gelen açıklama ne? AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz 3. dövizle askerlik miktarı konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yani Ankara da anladı. Yani şu an için kesinleşmiş bir indirim yok. Ama konu masada. Onun için değerli izleyiciler, dostlarım, gençler, muhakkak takipte kalın. Kanala abone olun. Herhangi bir değişiklik olursa bu kanalda ilk önce öğreneceksiniz. İsterse haber geceleyin saat 2.30'da 3'te gelsin, sizlere söz. Öğreneceksiniz. Özellikle iki noktaya dikkat çekiliyor. Ücret yüksek bulunduğu için başvuru sayısı düşük kalıyor. Almanya'daki yeni çifte vatandaşlık düzenlemesine rağmen Türk pasaportu başvurularının düşük olmasında askerlik bedelinin etkili olduğu belirtiliyor. İşte bu da önemli bir detay. Almanya'daki çifte vatandaşlık etkisi. Almanya'da çifte vatandaşlık konusunda yeni haklar çıktı. Ancak birçok genç Türk vatandaşı askerlik meselesi nedeniyle karar veremiyor. Çünkü vatandaşlık başvurusu yaparsa askerlik yükümlülüğü gündeme geliyor ve karşısına 6.500 euro civarında bir ödeme çıkıyor. Yani o 6.500 euroyu ödemesi lazım. Tabii ki dersiniz, dövizle askerlik yapmasın, gitsin askerliğini yapsın. Ama bu sefer işten çıkması lazım, askerlik yapması lazım, çalışamayacak, para kazanamayacak. Avrupa'da ödenmesi gereken faturaları var, daha büyük bir zarar edecek. Haklı mıyım, haksız değil mi? Yorumlarda yazın bana. Bu yüzden Ankara'da bu bedel çok yüksek mi sorusu tartışılıyor. Peki indirim gerçekten gelir mi? Değerli izleyiciler, bana sorarsanız gelebilir. Şu an için resmi bir yasa teklifi ya da meclisten geçmiş bir düzenleme yok. Sadece çalışmalar devam ediyor deniliyor. Gerçekten araştırdım. 35 haber sitesinden beraber çalışıyorum. Araştırdım. En son konu bu. Çalışmalar devam ediyor deniliyor ve çalışmalar gerçekten devam ediliyor. Çünkü durum çok kritik. Ama burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da var. Eğer indirim yapılırsa yurt içindeki bedelli askerlik ile yurt dışındaki dövizle askerlik arasında fark oluşmaması gerektiği de belirtiliyor. Yani konu sadece indirim değil, denge meselesi.
Bu yüzden süreç biraz teknik ilerliyor. Şimdi tabii ki Avrupa'da yaşayan gençlere indirim yapılırsa Türkiye'de de ne denecek? Hop biz de varız. Ne oluyoruz? Peki değerli izleyiciler bakın detaya giriyorum. Kimler dövizle askerlik yapabiliyor? Dövizle. Bu konu çok karıştırılıyor. Netleştirelim. Pardon. Dövizle askerlikten yararlanabilmek için yurt dışında oturma ve çalışma izniyle işçi, işveren veya meslek sahibi olarak Türkiye'de geçen süreler hariç en az 3 yıl yani 1095 gün fiilen çalışmış olmak gerekiyor. Şimdi önemli nokta. Türkiye'de yaşayan herkes dövizle askerlik yapamaz. Ama geçmişte yurt dışında değerli izleyiciler burada karıştırmayalım. Bakın dövizle askerlik yapamaz. Ama geçmişte yurt dışında 3 yıl çalışmış ve bunu belgeleyebilen biri Türkiye'ye dönmüş olsa bile başvurabilir. Yani diyelim ki Fransa'da çalıştı, Türkiye'ye döndü ama Fransa'da 3 yıldan fazla çalışmışlığı var. Belgelerinden beraber başvurabilir ve dövizle askerlik yapabilir. Yani dövizini ödeyip askerlik de zaten ondan sonra yapmasına gerek kalmıyor. Orada bir yanlışlık yaptım kusura bakmayın. Bu farkı iyi anlamak gerekiyor. Kur riski çok önemli. Değerli izleyiciler kurra devamlı dikkat edin. Bakın her gün oynuyor. Bazen biraz düşüyor. Bazen çoğunlukla Türkiye liramız maalesef değer kaybediyor. Bana soracak olursanız öbür tarafa gitse, aşağı düşse, değer kazansa Türk liramız ve Türkiye'de de ucuzluk olsa bence daha iyi olur. Herkesi düşünmek lazım bu konuda. Dövizle askerlik ödemesi TL üzerinden hesaplanıyor ama ödeme günü euro kuru esas alınıyor. Yani ödediğin gün yani euro yükselirse euro yükseldikçe yani para kuvvet kazandıkça ödediğin miktarda düşüyor. Euro değer kaybederse daha fazla euro ödüyorsun. Bu yüzden birçok gurbetçi kur düşsün öyle yatırayım diye bekliyor. Ama kur düşmezse daha da pahalıya gelebilir. Bu da ayrı bir risk. Yani kuru da bir gözünüzle devamlı takip edin. Buna da dikkat edin. Neden başvurular düşük? Resmi açıklamalara göre başvurular beklenen seviyede değil. Bunun sebepleri ücretin yüksek olması, kur belirsizliği, çifte vatandaşlık süreçleri, ekonomik şartlar. Özellikle Avrupa'daki gençler artık hayat kurmuş durumda. 6.500 euro az bir para değil. Peki şimdi ne yapmalı? Şu anda indirim kesinleşmediği için askerlik çağı yaklaşanlar resmi duyuruları takip etmeli, konsolosluk açıklamalarını kontrol etmeli, kur riskini hesaba katmalı. Eğer Ankara'dan resmi bir indirim açıklaması gelirse zaten burada ilk sizlerle ben paylaşacağım. İsterse geceleyin saat 2.30'da bu haber gelsin. Gece saat 2.30'da gördüğüm an bu haberi size hazırlayacağım değerli izleyiciler söz. Şu an için dövizle askerlik bedeli yaklaşık 6.500 euro civarında ücretin yüksek olduğu kabul ediliyor. Çalışmaların sürdüğü belirtiliyor ama henüz resmi bir indirim yok. Yani umut var ama kesinleşmiş bir karar yok. Bence düşecek diyorum. Değerli dostlarım bu konu özellikle Avrupa'daki gençlerimiz için çok önemli. Eğer bu mesele sizi ilgilendiriyorsa yorumlara bulunduğunuz ülkeyi yazın. Oradaki uygulamaları da konuşalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir gelişme olursa ilk siz haberdar olacaksınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.